Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir İzmir sokak lezzeti videosuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Bugün Buca'dayız, Ufuk Mahallesi'ndeyiz. Evet, Boşnak Söğüşçü Sercan abiyi ziyarete geldik. İzmir'in vazgeçilmez sokak lezzetlerinin yerine geldik. Söğüş yiyeceğiz arkadaşlar. İzmir'in güzel bir söğüş yiyeceğiz. Şimdi içeri gireceğiz. Hep Sercan abi kendisiyle tanıştıracağım sizleri. Çok tatlı bir insan. Hem de güzel ellerine güzel bir söğüş yiyeceğiz. Hadi bakalım hazırlanın. Hazırsınız değil mi? Hadi bakalım o zaman videoya başlıyoruz. Sercan abi kolay gelsin. Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işlerin abi? Çok şükür efendim. İyi gidiyor efendim. Allah utandırmasın, daha iyi olsun. İnşallah, sağ olasın. Şimdi abi söğüş yapıyorsun. Evet. O zaman evet. bunun ince ayrıntısını hem göstererek hem de anlatalım. Tabii efendim. Yanak kısmı, göz kısmı, onları hem çıkartalım hem gösterelim hem detaylı olarak anlatalım. Tabii. Önce şöyle, bu kuzumuzun yanağı efendim. Hı. Bu da kuzumuzun dili. Bu dil kısmı, bu Evet. yanak kısmı. Evet. Bu da hani toplum içerisinde gözünün yağını yiyoruz ya mesela. Hı-hı. Toplum içerisinde. Evet. İşte bu söz buradan geliyor efendim. Kuzudan Evet. geliyor. Gözünün yağını yiyin. Hı-hı. Söğüşün en lezzetli yeri gözdür. Yani bu arada bilginiz Evet. olsun arkadaşlar. Evet. İçine katılanların hepsi bunlar, artı bir de beyin değil mi? Evet, bir de beynimiz var. Hı-hı. Evet. Peki Sercan abi, biraz kendimizden bahsedelim. Babam mesleği mi? Nasıl başladı bu iş? Evet, efendim evet, babam mesleğimiz. Babam rahmetli İzmir'e ilk geldiğinde 1963 senesinden belli. Bir 35-45 sene bir mazisi vardı. Evet. Seyyarlık yaparak. 45 yıllık, bayağı Tabii, uzun. Tabii, Hı-hı. evet. Ben de naçizane babamın yanında yetişerek seyyarlıkla başladım bu mesleğe. Bir 5-6 sene seyyar arabamla bu işe devam ettirdim. Ondan Evet. sonra bir Anadolu kasalı aracımızın arkasına büyüttüm biraz daha işimi. Ondan sonra işte en sonunda dükkana nasip etti Rabbim. Bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda 15 sene bir mazim var yani bu meslekte. Güzel olmuş abi, bence dükkana geçmen daha iyi olmuş. Ya tabii ki de sonuçta hayat basamaklarla yavaş yavaş oluyor. Tabii. Sabırla. Aynen, sabırla. Biz de bunu başardık. Müşterilerimizin sayesinde bu arada. Evet. Tabii biz işimize özen gösterdik. En tazesini seçtik. En iyisini seçtik. Sağ olsun müşterimiz de bizleri bu mekana uygun gördü. Bu arada onlara çok teşekkür ederim yani. Allah utandırmasın Sağ ol, abi. teşekkür ederim. Peki abi, iyi bir söğüş diyelim. Hani bildiğim kadarıyla ürünlerin hepsi Balıkesir'den geliyor. Tabii ki de. Sen de bu Evet. şekilde mi? Aynen. Benimki de Neden abi Balıkesir'den. Balıkesir'den Sercan Ya abi? Balıkesir'in ürünleri her zaman taze olur. Artık havasından mıdır, suyundan mıdır? Eti de çok güzel, tatlı oluyor yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki de yani Türkiye'mizin coğrafi yerlerinde bir sürü sakatat ürünlerimiz var. Kesimlerimiz var ama dediğim gibi Balıkesir bu işte number one yani. Biz de Balıkesir'i tercih ediyoruz yani. Aynen, zaten İzmir sokak lezzetlerinden bir tanesi en başı çeken aslında söğüş. Tabii ki. Kokoreç de bunlardan bir tanesi. Tabii, aynen. Ama dediğin gibi iki parti de hepsi de Balıkesir'den geliyor. Tabii. Demek ki evet. adam malları güzel abi. Güzel yani. Hı-hı. Güzel yani. Peki abi, bizi izleyenler burayı nasıl bulacak? Buranın açık adresini ver. Şöyle açık adres vereyim. Şirinyer'den gelmek isteyenler Feyzi Çap İşçievleri yokuşumuz var. Yani bir tane İşçievleri yokuşumuz var. Evet. O rampayı dümdüz yardıkları zaman Feyzi Çakmak Caddesi'ne bağlanıyor. Ufuk Karakolu'na gelmeden 50 metre sağda ara sokaktayız. Burası ara sokakta olmasına rağmen biraz zor bulabilirler ama dediğim gibi benim Instagram sayfam da var. Boşnak Söğüş Sercan. Tamam. Oradan da adres bilgilerimi teyit edebilirler arkadaşlar. Google'dan da gelme şansları da var. Tabii. Google'dan da gelme şansları var. Yani Google'a yazıp Boşnak Söğüş Sercan, oradan da adres bilgilerimiz, fiyat bilgimiz hepsi mevcuttur yani. Çok güzel. Tamam o zaman Sercan abi, başlayalım inceden. Efendim. Şimdi hemen parçalar gelsin. İlk önce maydanozla mı başlıyoruz? Tabii maydanozla başlıyoruz önce. Ondan sonra soğan koyuyoruz. Peki Sercan abi, bir şey daha soracağım. Tabii ki. Çünkü merak edenler var. Biz Tabii. İzmir'de yaşıyoruz, biliyoruz Tabii. ama bu ekmeğin ufak olmasının nedeni ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ekmeğimizin ufak olması etin kendi hastalığını alabilmemiz için. Şimdi Evet. bu lavaşımız biraz daha böyle büyük olursa bu sefer de içine koyduğumuz malzeme az olarak görülecek müşterinin gözünde. Bu sefer de etin tadını alamayacak. Yani güzel. Benim bildiğim belli, yani babamdan öğrendiğimden belli. Bu lavaşın normal söğüşümüzün lavaş boyutu budur yani. Çok güzel. Güzel Çünkü anlattın. dediğim gibi zaten bu söğüş işi zevk işi. Yani damağa hitap eden şeyler bunlar. Kokoreç de aynı şekilde. Ama dediğim gibi her gıdanın kendine göre bir has lavaşı vardır. Söğüşümüzün de olması gereken boyutu da budur. Yani insanlar lavaş yemeyecek, et yiyecek. Aynen. Yani. Isırdığı zaman o Tabii ki lokmayı de. aldığı zaman değil mi abi? Et Tabii ki gelecek de, ağzına. tabii ki de, tabii ki de.
Yani. Ne yaptı? Hemen soğan maydanoz serildi ilk başta. Tabii serildi. Bu arada ben kendi nacizane yani işletmeme özel ben sumak atıyorum böyle az bir şey yeşilliğimizin üzerine. Soğanı da tatlandırsın diye değil mi abi? Tabii ki de hem tatlandırıyor hem de ekşi bir tat verdiği için biraz daha güzel oluyor yani. Şöyle yanaktan başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şovlar başladı. Evet. Bu da dilimiz. Tamam. Olmazsa olmasımız gözümüz. En lezzetli yeri diye bahsettik zaten. Tabii. Ben mesela kendim söğüşeceksem sırf sadece şey yiyorum, göz yiyorum. Bu gözü ben başka yerde de duydum abi. Çoğu insan sadece göz istiyormuş ya, sadece göz yiyormuş. Ya tabii ki de dediğim gibi yani söğüşün en lezzetli yeri göz yağıdır. Yani beyaz et olarak adlandırılır. Evet. En lezzetli yeri odur yani. Peki abi sabah kaçta açıyorsun? Kaça kadar sürüyor? Şimdi bu arada ben eşimle beraber çalışıyorum. Aile işletmesi. Aile iş yeri. Eşim sabah 8'de dükkanı açar. Evet. Ben de öğlen 1-2 gibi gelirim. Ondan sonra gece 3'e kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Güzel. Şöyle görmüş olduğunuz gibi insanlar et yesin. Soğan maydanoz lavaş değil yani. Yok, bu peki Sercan bir şey daha sor. Tabii. Herkese böyle değil mi abi? Sadece çekim yaptığımız için değil değil Ya mi? şimdi şöyle söyleyeyim. Herkese böyle. Neden diyeceksin? Yani insanları kandırmaya gerek yok. İnsanlar görselde ne görüyorsa buraya geldikleri zaman da aynı şeyi görmek zorunda. Dediğim gibi insanlar damak zevki için buraya kadar geliyor. Sağ olsunlar. Bu insanları kandırmaya gerek yok. Üzmeye de gerek yok. Zaten ben de buraya gelip de yanılmalarını istemem yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim bu arada bir sloganım var. Yani bu işe başladığımdan beri. Söğüşlenmeyin arkadaşlar. Söğüşün. Yani benim sloganım her zaman bu şekilde. Evet, güzel. Yani. Şöyle domatesden başlıyoruz. Yine kaldığımız yerden devam. Bu şekilde. Acı biber ister misiniz? Olsun. Tamam. Çok acı değil değil mi Sercan abi? Tatlı acı. Tamam. Sırada beynimiz geliyor arkadaşlar. Bu da ben ona tereyağı diyorum abi. Evet. Tereyağı diyorum ben ona. Evet, Tereyağı evet. olarak adlandırıyorum. En son ne yaptı? Tereyağımız geldi. Yani Evet. beyin. Evet, aynen. Şöyle söğüşümüzü de süsledik beyinle. Şu anda Baharat olarak ne giriyor? baharat olarak kimyon giriyor. Bu arada benim baharatlarım organiktir. Yani diğer bir tane toptancım var benim. Hakikaten de organik yani. Yani Evet. buraya gelen müşterim söğüş yediği zaman o kimyon tadını çok rahat alabilirler yani. Hatta Evet. da soruyorlar yani. Şöyle az kimyon atıyorum farkındaysanız. Neden diyeceksiniz? Etin tadını alabilmek için değil mi? Etin tadını, tazeliğini müşterim tatsın diye. Evet. Şimdi ben buna bol kimyon atarsam bu sefer de müşterim bu etin tadını alamaz. Aynen öyle. Yani her zaman bakış açım bu. Hafif tuz atıyoruz. İsteğe bağlı pul biber isterseniz pul biber de Olsun abi, atıyoruz. olsun. Bu Yeterli. şekilde. Abi olay bu mudur? Olay budur arkadaşlar. Şöyle görsel anlamda da arkadaşlarımız görsün. İşte bu. Söğüş budur Olay budur. arkadaşlar. Abi Taşacak teşekkür yani. ettim. Ellerine Afiyet kollarına olsun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana, en keyifli zamana. Buca'dayız. Boşnak Söğüşçüsü Sercan abinin yanına geldik. Açık adresini de zaten söyledik videonun içinde. Burası Ufuk Mahallesi diye de geçiyor. Bilginize. Zaten Instagram adresini de kendi söyledi. Boşnak Söğüşçüsü Sercan Usta diye. Orada da bakarsanız sana görme şansınız var. Şu anda bir adet söğüşün fiyatı 35 lira arkadaşlar. Şu anda ama. Tabii yarın ne olur bilemeyiz. Şu anda 35 lira. Şöyle görüyorsunuz dolu dolu. Zaten söğüşün en büyük özelliği lavaşın az olması, ince olması ve içinin bol bol olması ki yediğinizi anlayın diye. Şöyle müsaadenizle döküle döküle yiyeceğim. Olay bu işte. Yani ağzınıza bile sığmıyor yani. Dökmek zorundasınız. Dökmeyene zaten gömlek alıyormuş Sercan abi. Bunu da söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar. İzmir sokak lezzetlerin başı söğüş abi.
İçine attığı baharatlar kesinlikle. Zaten gördüğünüz videonun içinde de çok fazla değil. Azar azar atıyor. Dediği gibi de yediğiniz söğüşün hemen tadını alıyorsunuz arkadaşlar. Maydanoz da yerinde, soğan da yerinde, baharat da yerinde. İçine dolu dolu. En güzel yanında dediği gibi zaten abi gözün çevresi var ya, o yağ kısmı. O yani. İnşallah bunu bitirebiliriz, öyle gideriz. Kendinize iyi bakın. Buraya gelmenizi tavsiye ederim çünkü burada söğüş taze arkadaşlar. Taptaze bir söğüş yiyorsunuz. Benim selamımı da ileteyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.